Herkese yeni bir videodan merhabalar değerli izleyici arkadaşlar. Bugün itibariyle çok güzel bir karlı bir gün. Şöyle göstereyim size. Evet, burası Rotterdam arkadaşlar, Hollanda. Böyle bir karlı güne denk geldim. Hava birazcık sabahleyin biraz soğuktu. Soğuk bir hava vardı. Şimdi hava birazcık hafif yumuşadı. Soğukluk hafiften bir gitti şöyle. Rotterdam'la alakalı biraz gezi yapacağım. Bunu size de anlatmaya çalışacağım. Neler var Rotterdam'da, neler yok. Bunu hep beraber göreceğiz. Ufaktan da videomuz başlasın. Bakalım. Evet, şu anda yürüyüşüme devam ediyorum. Bu Hollanda'daki Rotterdam sokaklarında. Şöyle karşıda bir bina var. O da çok ilgimi çekti. Böyle yıkılma aşamasında bir bina. Şu şekilde. Bayağı bir binalıktan çıkmış artık. Şöyle yol üzerinden devam ediyorum. Güzel bir yer aslında. Biraz farklı bir yapılar var burada. Tabii daha detayları göreceğim yani. Çünkü ben ilk defa Hollanda'ya geliyorum. İlk defa Hollanda'yı gördüğüm için o yüzden tam net bir yorum yapamıyorum şu an Hollanda hakkında. Şu şekilde posta kutuları falan. Şöyle çevreyi biraz göstermeye çalışın. Güzel aslında da bakalım daha neler çıkacak karşıma. Bir de şöyle küçük bir ayrıntıya dikkat etmek istiyorum. Biliyorsunuz burada yılbaşından ötürü çok geniş eğlenceler oldu. Havai fişekler falan burada çok yoğun atıldı. Ama Hollanda'da görmedim ama burada bayağı havai fişek kalıntıları var yerlerde. Bayağı bir var. Ve buradan bayağı bir atılmış. Yani dikkat ederim. Dikkatimi çekti sadece. Bunu da böyle çekeyim dedim. Bakın her köşe başında böyle havai fişek boş şeyler var. Patlatılmış. O kadar çok ki her yerde bunlardan şu anda gittiğim her yerde var. Almanya'da da patlatıldı ama Almanya'da mesela bizim orada hep geri temizlendi ama burada halen şeyleri duruyor. O arada inanılmaz bir kar başladı. Kar bildiğiniz inanılmaz bir hızlanmaya başladı. Bakalım videoyu buna rağmen çekeceğim. Değişiklik olsun. Hep böyle güzel havalardan video çekeceğiz. Evet, şimdi burada bir ana caddeye girdim. Ana caddede yürüyorum şu anda. Ana caddede yürümeye hadi devam ediyorum. Buradan şimdi bu nehir bölümü var. Oraya doğru gideceğim ama nehir bölümünü çekeceğim. Nehirde şu an durumlar nasıl? Ama orayı da bir canlı görmek istiyorum. Burada böyle dükkanlar var şu şekilde. Mağazalar, dükkanlar var çevrelerde. Ama şu karşısı da okulmuş. Şu karşısı okul, görüyor musunuz arkadaşlar? School. Şöyle. Yani bugün buradaki turum bittikten sonra direkt Amsterdam'a geçeceğim. Yani hava istiyorsa en tipi hava olsun. Benim için fark etmiyor. Bisikletler de böyle burada duruyor. Yarında yürümeye devam ediyorum. Acayip bir kar var şu an. Harika bir kar yağıyor. Çok güzel bir kar. Muazzam ötesi bir şey. Şu an tek ben varım, biliyor musunuz? Koskocaman şeyde. Böyle de bir burada küçük nehir var. Şimdi burada büyük bir nehirin olduğu alan var. Oraya doğru gidiyorum. Hem orayı da çekeceğim. Ve burada da şöyle göstereyim ne kadar karın yağdığını siz de fark edebilirsiniz. Ayrıca burada ördekler var şu şekilde. Burada da yüzen ördekler de gözünüze çarpacaktır. Yani soğuk yok şu an, biliyor musunuz? Öyle fazla bir soğuk yok. Sadece harika bir kar var, yani onu belirtebilirim. Şöyle şimdilik yolculuğuma devam ediyorum tabi. Evet, şu an itibariyle de şimdi başka bir ana cadde üzerine doğru geldim. Şu an orada yürüyüşüme devam ediyorum. Buradan da zaten o dediğimiz merkez bölgeye doğru yürüyorum şu an. Burada öyle farklı bir alan. Şu anda kar halen tüm hızıyla yağmaya devam ediyor. Yürüyüş de çok güzel oluyormuş gerçekten böyle havalarda. Hele ilk defa geldiğiniz bir yerse farklı bir hava veriyor yani, onu da söyleyeyim. Tavsiye ederim. Aynı olay. Burada da böyle çok mağaza var. Hatta bu üstte tren istasyonu var gördüğünüz gibi. Hatta metro istasyonu mu, tren istasyonu mu tam bilmiyorum.
Buradan da direkt mesela Den Haag en yakın alan. Den Haag'tan sonra da Amsterdam geliyor. Yani rahat bir şekilde de ulaşım çok rahat. Çünkü küçük bir ülke olduğu için aslında Hollanda o kadar büyük bir ülke değil. O yüzden gezmesi kolay. Yani belki bir günde bütün ülkeyi gezebilirsiniz. Kısaca öyle söyleyeyim size. Evet, şu an itibariyle. Şimdi burada geldiğim yer, az önceki şu gösterdiğim metro vardı ya. Orası oradaki köprünün alt tarafı. Şu şekilde orası da. Burada tam minibüs geçiş şeklinde yapmışlar çoğu şeyi. Ve size az önce bahsettiğim nehir de tam olarak şurasıydı zaten. Bu da şöyle şurada bazı çizimler yapmışlar. Şu şekilde çalışmalar var. Gözünüze çarpar zaten. Şurada bir liman gibi bir şey var. Sanki böyle tersane gibi, hani gemi tamirat alanı gibi bir yer. Şöyle dikkatinizi çeker zaten. Şu karşıda da mesela bir şey var. Dikkatimi çekti. Başkent Restoran. Hani buraya geldiğiniz zaman kendinizi pek yabancı hissedeceğinizi zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Hatta orada bir çorba içmek istiyorum. Gelirken orada bir çorba içmeye gideceğim. Hatta orada da bir onunla ilgili video çekeceğim. Burada grafitiler görüyorum böyle. Gayet de güzel. Hatta şöyle bir yakından çekim alayım. Valla böyle bir havada gezmek ilk başta bana korkutucu geldi ama sonra hoşuma gitmeye başladı. Onu da belirteyim. İlk başta böyle bir zor geldi. Daha sonra hoşuma gitmeye başladı. Şöyle bir manzarası var. Rotterdam manzarası arkadaşlar. Burası Rotterdam'ın en güzel gezilecek yerlerinden biri. Almanya'nın Hamburg'u gibi bir havası var. Yok değil. Evet, şimdi geldiğim alanda da şöyle bir heykel dikkatimi çekti. Yakından da çekeyim sizler için. Bu da yük taşıyıcı simgesi içeren bir heykelmiş. Savaş sonrası buradaki limanı tekrardan inşa eden işçilere saygı amaçlı yapılmış bir heykelmiş ve burada da tam köprünün en merkezinde gelip görebilirsiniz. Yolumuza buradan devam. Burada yine ilgimi çeken bir şeyler şöyle. Köprünün altındaki bu silindir şekillerde hep böyle şey yapmışlar. Bir sanatsal içerikli bir grafitiler gördüm böyle. Mesela şunun gibi. Siz bunlara bir anlam çıkarın mesela derim. Yani şöyle bir kısmını alıp size göstermek istedim. Bu da böyle yol, cadde üzeri devam eden bir yol. Burada da böyle bu şekilde evler var. Gözünüze çarpar zaten. Şöyle devam ediyor. Hatta buranın manzarası da şöyle. Çok güzel manzarası da var. Gerçekten muazzam. Kar da harika yağıyor, onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi burada bir dikkatimi çeken bir şöyle bina da var. Çok eski bir binaya benziyor. Çok böyle ilgimi çekmedi değil. Tepesinde şöyle bir değişik bir şey yapmışlar. Tam olarak ne olduğu hakkında bir fikrim yok tabii ki. Şöyle çok eski bina olduğu için şöyle ilgimi çekti. Bunu hem kayda alayım dedim. Ben burada gelmişken şöyle bir alandayım. Bayağı bir yol kat ettim tabii ki. Bayağı bir yol yürüdüm. Şimdi burada şehir merkezine doğru gidiyorum. Şehir merkezine direkt şuradan devam ediyorum. Oradan direkt köprü var. O köprünün karşısından istediğim yere ulaşmış olacağım. Burada farklı bir tren istasyonu şu an geldiğim. Hatta buradan treni de binerek istediğim yere kolaycana gidebilirim ama biraz detaylar görmek istiyorum tabii. Hani gelmişken güzel gezin hesabı. Evet, tam köprüye girmeden önce şöyle dikkatimi çeken bazı yapılar var. Hem onları da şöyle bir kayda alayım diyorum. Bu şekilde. Hem de köprünün karşı tarafı da şu şekilde devam ediyor. Tabi burada kar küreme aracı gördüğünüz gibi.
Bu şekilde kar küreme araçları hemen devreye girmiş çünkü kardan dolayı. Buranın da böyle bir görüntüsü var. Gerçekten çok güzel aslında. Çok da hoşuma gitti. Burada da böyle ışıklar, trafik ışıklar aynı şu şekilde. Almanya'daki farklı, buradakiler farklı. Hem burada tramvaylar da var tabii ki. Şehir içi böyle. Zaten merkez bölgelerde hep tramvay mutlaka olur. Böyle burada tramvayla seyahat etmek de çok mantıklı tabii ki. Tabii hani şu köprünün üstünde tramvayla gitmek de var, yürüyerek gitmek de var. Bence yürüyerek gitmek daha hoş olur diye düşünüyorum. Şöyle bir bina da var tabii. Enteresan bir yapısı var tabii. Baya güzel bir yer. Gerçekten harika. Evet. Şimdi şöyle enteresan yapılar var. Şunları bir kısa da olsa şöyle bir göstermek istiyorum. Bunlar Hollanda'da çok denk geldim. Bakın şu tarz binalar, bu tarz şekildeki mimari yapılar çok ilgimi de çekti. Çekmedi değil. Burada da böyle büyük bir AVM'nin girişi var tabii ki. AVM mi otel mi bilmiyorum. Otel de büyük ihtimal oteldir ya, AVM değildir de. Ama şu binalar gerçekten çok hoşuma gitti yapıları. Hem böyle de bunları da kayda almış oldum. Şimdi ileride bir tane yapı var. Kilise mi diyeyim, müze mi diyeyim. Hem orayla ilgili bir küçük bir çekim yaptım sonra. Kaldığım yerden devam edeceğim. Evet, böyle bir cadde yolu vardı. Merak ettim tabii ki, biraz yürüdüm o yolu. Yürümüşken de şöyle bir saat kulesi gibi bir yapı dikkatimi çekti. Şunun gibi. Burada böyle New York yazısı. Rotterdam'da. Bu şekilde böyle. Burayı da bir kayda alayım dedim en azından. Ve buradan tabii ki gelip görmüş oldum en azından bu alanı. Çünkü merakımda kalmasın yani. Hem sizle de paylaşmak tabii güzel. Ve buradan da tabii ki yoluma şimdilik bu şekilde devam edeceğim. Evet, şimdi şöyle bir açıdan da görüntü almak istedim. Yani burada çok harika bir manzara fark ettim şu şekilde. Şöyle köprünün daha bir de bu farklı bir açıdan hali. Gerçekten muazzam bir görüntü var. Şimdi o sis gitti, o kar görüntüsü biraz gittiği için görüntü de çok güzel oldu. Şu an için çekimler bence daha güzel olacak. Şu şekilde de böyle buranın manzarası da bu şekilde. Bir Rotterdam havası. Evet, artık bu köprünün olayını bitireceğim zaten. Fazla burada bir bekleme yapmayacağım. Zaten burası denize bakan kısım şurası. Denizin geçtiği alan. Burası da azıcık gelmiş olduğum yerin farklı bir bakış açısı şu şekilde. Gerçekten görüntü muazzam ötesi. Ve hava da şu an düzeliyor yavaş yavaş artık. Güzel bir hava oluşmaya başladı. İşte bu şekilde de çekimlerime biraz daha kalite vermeye çalışıyorum ufaktan. Her detaylarıyla size göstermeye çalışıyorum. Hani sizin için de daha güzel bir anlam olsun diye. Evet, şimdi bu gelmiş olduğum alan da artık bu köprünün diğer tarafının olduğu uzun bir cadde var. Şu an orada yürümeye devam ediyorum. Hem orada yürürken de birazcık da buralarla ilgili böyle öz çekim yapmaya çalışıyorum. Bura neymiş? Metro tren istasyonu. Löwehaven metro tren istasyonu. Oradan geçiyorum yani şu an. Burada da böyle sokakta kalan bir abi herhalde. Var böyle ya, Avrupa'da inanılmaz çok böyle sokakta yaşayan insanlar. Çok denk gelebiliyorsunuz. Özellikle göçmen asıllı çok insan var. Özellikle Afrikalılar. Çok fazla var yani, çok denk geliyorum. Yani burası da böyle. Bu cadde bu şekilde devam ediyor. Bu caddeyle de ilgili birazcık daha çekimler yapıp size bunu aktarmaya çalışacağım. Evet. Şimdi gelmişken burayla da ilgili biraz şöyle yakından çekimler yapmak istiyorum tabii ki. Bakın. Şurada bir kuş yürümüş, görüyor musunuz? O kuşun ayak izleri bakın.
Burada bir liman sembolü var ha, şu şekilde. Göze çarpıyor zaten. Şimdi burada tabi böyle bir denizin olduğu alan. Burası bir liman bölgesi zaten. Şöyle baktığınız zaman. Şu şekilde de gördüğünüz gibi. Burada böyle çok gemiler var ya, dikkatinizi çeker zaten, yani siz de izliyorsunuz sonuçta. Burada acaba ticari işlemler amaçlı mı yönetiyorlar burayı, yoksa böyle hani nasıl anlatayım, böyle turlar yapıyorlar ya, böyle hani tekne turları. Herhalde burada yok, onlar diğer tarafta. Burada böyle yük alım, bindirim, getirme götürme işleri falan yapılıyor burada. Mesela şu kaldıraçın falan burada olması gibi, yani şöyle baktığınız zaman bayağı da yüksek zaten, şu şekilde. Artık bir kafeye gidip sıcak bir şeyler içmem gerekiyor. Gerçekten soğuktu, bayağıdır yürüyorum. Neyse, bir iki saattir öyle yürüyüş içinde olduğum için ufaktan bir yorulduğumu hissettim. Hem telefonda biraz şarj etmem lazım. Evet, şu an gelmiş olduğum alanlardan bir yerde şu şekilde aynı yer ama birazcık şöyle farklı bir açıdan çekmek istiyorum. Şöyle detaylı gösterebilmek için. Buradaki gemilerin nasıl olduğu, nasıl manzarasının olduğunu detaylı çekmek istiyorum. Burada böyle çok eski bir tekne yapmışlar. Bu sanırım bir ya gerçek tekne olabilir. Büyük ihtimal demirden yapmışlar. Hani heykel gibi bir şey bu sanırım. Hani heykel tarzında. Hani böyle sembol gibi. Böyle burada da duruyor. Burada çoğu insan fotoğraf çekiniyormuş zaten gelince. Evet, şu anda gördüğünüz gibi kar bayağı bir hızlandı tekrardan. Bugün gerçekten muazzam bir hava var. Şimdi geçerken de yürürken de böyle bir yerden yürüyeceğim. Dikkatli bir şekilde yürümeye çalışacağım. Buradan da karşı yola geçeceğim. Burası tamamen demirden yapılmış bir yol böyle. Gemilere binip inebilmek için. Ama tabii korkuyorum ayağım kayacak diye. Ayağımda bot olmasına rağmen. Gerçekten vallahi hani şurada elimle destek tutunayım. Burada full kar, elim de ıslanıyor. Hani gerçekten kolay bir çekim mi değil ya. Bugün var ya, harbiden de hani hangi akla dayanarak gelip burada çekim yapmaya kalkıştım, kendime de şaşırıyorum. Burada da çok eski bir gemi var böyle. Gerçekten inanılmaz bir hava var ya şu an. Muazzam mı diyeyim, soğuk mu diyeyim, ama çok güzel bir görüntü var. Hani pişman değilim geldiğime. Gerçekten yorucu ama değiyor. Böyle. Evet, şu anda gelmiş olduğum alanda da burada da böyle bir köprü var. Tarihi bir köprü havası var. Hani onu da göstermek istiyorum yakından şu şekilde. Tabii karlı olduğu için çok detaylara giremiyorum. Şöyle iki tane aslan sembolü var girişte. Gelip eski tarihi köprülerde olur ya. Buna da böyle bir anlam kazandırmışlar. Tabi bu yol daha devam ediyor da buradan. Bu şekilde biraz daha devam edeceğim. Bakın ileride ne var ne yoksa artık birazcık daha farklı yerlere yönelmeye başlayacağım. Burada da böyle çevre kısmı buranın. Şu şekilde çevre kısmı da şu şekilde. Evet, şu anda gelmiş olduğum alan da bu. Bahsettiğim yolun devamında bir olan yer. Hem burada böyle enteresan binalar da var. Hem bunlar da şöyle bir kayda alayım diyorum. Kar eşliğinde. Güzel bir yer aslında. Yürümesi çok harika bir yer. Şurada da bir üst geçit köprü var gene. Belki büyük ihtimal oradan karşı tarafa geçerim yine. Oradan gezmediğim, görmediğim yerlere biraz daha yoğunlaşacağım. Şu güzel kar eşliğinde geze geze. Yollara bakınsanıza.
İyi, burada bir AVM var sanırım. Umarım AVM'dir de içeride biraz bir şeyler içerim. Biraz dinlenirim. İyi olur en azından. Burada böyle bir de bunları şöyle yakından çekmek istedim. Şu şekilde. Aslında arkadaşlar burası bir müzeymiş, biliyor musunuz? Şu karşıdaki bina. Burası bir müze alanı şu şekilde. Buraya gelip müze amaçlı burayı gelip ziyaret edebilirsiniz. Hatta Erasmus Brook Müzesi diye mi ne geçiyormuş ismi herhalde. Ben de şimdi böyle Google'dan baktım da tabii Google beni yanıltmıyorsa. Burada da şöyle bir sembolik bir hareket yapmışlar. Şöyle şu şekilde bir sembolik bir güzel bir çalışma. Bu şekilde anıtlar çok ya. Mesela buraya geldiğimde ben çok anıt gördüm bu şekilde. Ama enteresan ve güzel yani. Evet, kar biraz durdu yine. Kaldığımız yerden devam tabii ki. Evet, şu anki gelmiş olduğum yerde de böyle. Burada bir meydan gibi bir yer ama şimdi şunu göstermek istiyorum. Burada inanılmaz bisiklet kültürü var. Bu bile buna örnek. Burası bisiklet otoparkı gibi diyeyim size. Burada nasıl otopark yerleri olur ya, böyle tamamen yoğun. Burada da böyle bisiklet otopark yerleri bile yapılmış özel. Gördüğünüz gibi yani. Şimdi burada da bir kilise var. Eski katedral kilise gibi bir yer var. Hem orayı da ufaktan bir ziyaret edeceğim. Şimdi şu çevreyi biraz da göstermek istiyorum. Neler var bu çevrede. Bu meydan bölgesi böyle. Gezmek için güzel bir yer. Zaten insanların çoğunluğunu burada görürsünüz. İnsanların yoğunluğu burada şu anda. Hem burası bir AVM. Aslında burada bir dediğim gibi biraz kısa bir mola vermem lazım. Gerçekten sabahtan beri yürüyorum ve yoruldum. Hani basit gelen bir yürüyüş daha sonra zorlaşıyor. Uzun bir şekilde yürüyünce. Böyle uzun bir cadde aslında. Gayet de güzel. Yürümesi gerçekten güzel bir yer. Çok hoş bir cadde. Evet, şimdi o meydanda yürürken o katedralin oraya doğru yürüyorum şimdi. Yürürken de burada böyle bir alışveriş alanı var. Alışveriş merkezi gibi bir yer. Ama böyle belli küçük dükkanların olduğu bir yer. Burada neler var? Onlarla ilgili şöyle çekimler yapayım, neler satılıyor, neler ediliyor. Burada bir piercingçi varmış mesela. Buralarda yemek yenir. Yani burada gelip yemek yemek çok güzel olur, bir şeyler içmek. Birazdan inanılmaz bir soğuk var. Gerçekten. Burada alışveriş yapmak için çok güzel bir yer ama aslında onu da söyleyeyim. Tam alışveriş yapmalık bir yer. Mesela Rotterdam'a gelirseniz bu eski kilise var, katedral. Oraya doğru gelin. Oraya geldiğinizde direkt buraya rahat bir şekilde şey yaparsınız. Hatta bakın kilise de şurada. Ama ön taraftan onu çekeceğim ben. Of, nasıl bir hava var ya. İğrenç bir hava var. Arada biraz yürüyorum da ısındım ha. Böyle sabit bir yerde dursa donar insan. Burada da döner, kebap, pizza. Bak burada da yemek yenir aslında. Fiyatlar şu şekilde. Aynen, evet, yemek yenir burada. Şimdi de gelmiş olduğum yer buradaki katedral. Küçük katedral mi diyeyim, büyük mü diyeyim. Şu şekilde. Size yakından göstermek istiyorum. Çok yakından. Oy. İnanılmaz bir kar. Kar bir hızlanıyor bir duruyor. Bir hızlanıyor bir duruyor. Ben de bu kardan pek bir şey anlamadım arkadaşlar, açıkça onu da söyleyeyim yani. Ya bir hızlanıyor bir duruyor. Bakın şimdi hızlanmaya başladı kar. Burası Stadtpodium.
Stadpodium diye geçiyor. Bak burada mesela kitaplar var. Burada insanlar bazen buradan kitaplar alıyor okumak için. Çünkü buraya birçok insan kitap bırakıyor. Alıp okuyanlar da oluyor böyle. Hem de bu kilisenin de etrafında da böyle güzel yerler de var. Bu sanırım bu kimdi ya? Van Gogh olabilir mi bu? Burada Van Gogh Müzesi var biliyor musunuz? Ama Amsterdam'da tabii ki. Burada kardan adam yapan insanlar. Hatta kilisenin içine de gireyim şöyle bir. Kilisenin içinden de biraz görüntü alayım hafiften. Şöyle bir yakından son kez çekeyim de şöyle net göstereyim. Karlı bir havada çok güzel oluyor. Evet, şu anda bu gelmiş olduğum yerde şimdi kiliseye giriş bölümü. Bakın içeriye girip bakabilecek bir kapı kendiliğinden açılıyor arada. Evet, kilisenin iç kısmına gelmiş bulunmaktayım. İnanılmaz bir kardan çıkıp buraya gelmek. Burada böyle bir şeyler satan ablamız var. Böyle sergi gibi bir şeyler de yapmışlar buraya. Alışveriş yapabiliyorsunuz. Alışveriş için de uygun. Kilisenin de iç kısmı da şu şekilde. Bu Bremen'deki kilisenin aynısı biliyor musunuz? İçi hemen hemen birebir aynı. Orada böyle ibadetten sonra böyle insanlar aralarında oturup konuşup sohbet ediyorlar. Zaten bugün pazar günü, büyük ihtimal bugün ayin vardı. Ayin bittikten sonra da böyle kendi aralarında böyle mesela Glühwein mi, bu sıcak şarap içiyorlar mesela. Şu şekilde. Yani kilisenin iç kısmında mümkün derecede size göstermeye çalıştım. Böyle. Kilisenin içinden şunları da eklemek isterim videoya. Bunlar unuttum çekmeyi de. Böyle bazı parçalar var. Bu zamanda kilisenin içinden kalma parçalar. Burada böyle sergilenmektedir. Aynı müze gibi. Bu da böyle minyatür halini yapmışlar bunun. Şu şekilde. Burada da bununla ilgili bilgiler yazıyor zaten. Şu şekilde. Bu kule diye ismi geçiyor bunun. Bunun yapımı da 1621-1645 yılları arasında yapılmış bir kilise. Hatta eski hali de şu fotoğrafta gördüğünüz gibi şu şekilde. Eski hali de. Böyle bu şekilde de burada eski yazılar da var. Şöyle bakın, bunlar ta eskiden kalma yazılar bu şekilde. Halen olduğu gibi burada da bu şekilde sergilenmeye devam etmekte. Hatta şurada da bazı parçalar sergilenmekte. Aynı tıpkı müze gibi. Yani bunlar çok eskilerden kalma, o müzeyle alakalı. Hatta burada bazı portreler var. Şu şekilde. Çizimler. Burada da İsa'nın doğumuyla alakalı bir minyatür gösteri yani bu doğarken etrafında olan hayvanlar, insanlar falan. Bunlar da böyle zaten her yerde sergisini görebiliyorsunuz. İnşallah bu şekilde yani. Evet, şu anda bir başka cadde üzerinden yürüyüşüme devam ediyorum. Şimdi az önce kar durmuştu, tekrar hızlandı. Şaka gibi ya. Uy, nasıl yazıyor? Yağmur vallahi gerçekten kar bir yağıyor bir hızlanıyor. Bir yağıyor bir hızlanıyor. İnanılmaz gerçekten yani. Şöyle yoluma devam ediyorum. Yani burada da çoğu gezilecek yerlere geldim zaten de. Sadece böyle bir ara sokaklara bakıyorum. Gözüme çarpan yerler olursa kayda almaya çalışıyorum. İlla ki bana da gören diyordur ki lan bu manyak, bu havada adam gelip video çekiyor falan diyorlardır ha kesin.
Burada da böyle bir şey var. Kanal mı diyeyim, nehir mi diyeyim artık. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben burada herhalde şey yoktur zannediyordum. Öyle büyük kilise, tarihi kilise vardı işte. Onu da gördük, içinde çekmiş oldum en azından. Bu da böyle. Burada da bir tane cadde var bu şekilde devam eden. İşlek bir cadde burası da sanırım. Rotterdam'ın meşhur işlek caddelerinden biri diyeyim. Ve şu anda oraya girdim. Orada yürümeye devam ediyorum. Şöyle de çevreyi de göstereyim en azından. Video çekimlerine devam ederken bir yandan da burada meşhur tostçu Mahmut vardı, bilirsiniz orayı. Türkiye'de meşhurdu. Oraya da geldim. Hatta burada da bir tost yemeden olmaz. Hem buraya da gelmişler, bir tost yiyelim bakalım. Ben içeri gireyim. İçeri gireyim, burada da bir tost yiyeyim en azından. Şu şekilde. Evet, şu an itibariyle de içeri girmiş bulunmaktayım. Burada müziği sesini kısmak zorunda kaldım teliften ötürü. Özellikle burada yediğim tost çok mükemmeldi arkadaşlar. Gelirseniz mutlaka Tostçu Mahmut'a uğrayın derim, Rotterdam'da. Kilisenin hemen yakınında bir alanda. Harika bir yer, harika bir ortam. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir daha gelirsem tekrar da uğrarım buraya. Bugün de artık meşhur Tostçu Mahmut dediğim yere de Ankara'da giderdim kendilerine yemek yemeye. Tostlar çok güzel oluyordu genelde. Bugün de oradaydım. Öyle takıldıktan sonra da artık havalar da biraz kendine gelmiş vaziyette şu an. Çok güzel bir hava var şu an. Video çekimlerine devam edeceğim. Şimdi böyle bir yerden yürüyorum. Burayla ilgili de biraz bilgiler vereceğim. Evet, şu an gelmiş olduğum yerde şu anda başka bir tarafı buranın. Şimdi ben buradan yürüyeceğim tabii ki. Aşağıda da bir yer var. Şimdi aşağıya gidip bakmak istiyorum. Orada da böyle bir mağazalar falan var. Çok güzel bir yere benziyor. Şimdi oraya doğru da gideceğim. Bunda hava açtı ya. Oh be. Evet, şu anda da gelmiş olduğum bu cadde başka bir yol cadde üzeri tabii ki. Burayla ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim. Buralar gene de AVM'ler falan var, alışveriş alanları var. Mesela burada böyle bir çok güzel bir yapı yapmışlar şu şekilde. Şimdi burada da bir alt geçit gibi bir yer var. Şimdi ben oradaki alışveriş mağazalarını da göstereceğim. Çok güzel yapmışlar tabii ki orayı da. Ona da ilgili bilgi vereceğim şimdi. Evet, şu anda gelmiş olduğum böyle bir yer de var şu şekilde. Burası bir pasaj gibi bir yer. Bir sürü alışveriş ve mağaza alanları var. Şimdi buranın içerisine doğru bakacağım. Bakalım burada neler göreceğim. Onunla ilgili de biraz bilgi vereceğim size. Evet arkadaşlar, bildiğimiz üzere burada yine böyle çoğu marka mağazalar, alışveriş, giyim, kozmetik üzerine çok böyle yerler var. Şimdi gezdiğim yerde. Şimdiki bu gideceğim yerde bakalım ne var. Burada da aynı mağazalar var sanırım. Şu anda biraz da yavaş yürümeye çalışıyorum. Yollar karlı çünkü. Ki havalar, kar var yine ufaktan ama o kadar sabahki gibi şiddetli değil. Şu anda video çekimine tabii devam ediyorum, kaldığım gezlere devam ediyorum. Şimdi burada şunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi markalar da biraz size göstermeye çalışıyorum. Burada ne tür markalar genelde yaygın. Bildiğimiz çoğu hepsi burada ya. Yani bu cadde üzeri tamamen alışverişe yönelik. Alışveriş için direkt buraya gelmek daha mantıklı. Burada aradığın her şeyi bulabilirsin. Burası öyle bir yer. Birkaç mağazaya girdim. Biraz da fiyatlar pahalı. Bilmiyorum burada ama pahalı. Sanki Almanya'da bir tık daha ucuz. Bak gerçekten benim görüşüm yani. Şöyle. Full şey tamamen. Şöyle de. Şu karşıda bir tane kilise gibi bir şey var. Kilise mi acaba? Tepede artı olmuyor herhalde. Büyük ihtimal bir belediye binası gibi bir şey. Bir de oraya doğru gidelim. Ben şunu da şöyle yakından çekeyim.
Bir de oradan biraz kayıt alacağım şimdi. Şöyle hatta çekim şöyle şu şekilde çeksem bile yeter. Zaten bildiğiniz düz bir bina yani orası. Şöyle yakınlaştırayım. Evet, şimdi bu geldiğim yerde burası bir alışveriş merkezi gibi bir yer. Şimdi bu kırmızı direkleri merak ettim. Tabi bunlar da ChatGPT'den sorgulattım ne olduğunu. Bunlar da tiyatro direkleriymiş. Hani ne kadar burada sanata önem verildiğini de biraz göz önüne seriyor. Bu tepedekiler de ışıklandırma sistemleri. Burada böyle tiyatro oyunlar oluyor, gösteriler falan. Böyle burayı da bu alan için kullanıyorlarmış. Ya buradan kaldığım yerden şöyle ilerleyeyim yoluma. Dikkatli yürüyerek. Yerler buz zaten. Evet, artık şu anda gelmiş olduğum alanda şu anda başka bir bölge şu anda. Şimdi burası da öncelik olarak şu binalar benim çok ilgimi çekti. Çok güzel bir mimari yapıları var. Şöyle detaylarını göstereyim size. Hani yerleşim alanı mı? Aynen ev yani, bildiğiniz ev aslında oralar. Ayrıca şu kısımları da göstereyim. Şurada da böyle tramvayın geçtiği alanlar var. Buradan tramvayla da binip şehir merkezinin belli yerlerine gidebiliyorsunuz. Bu da şu heykelinde şöyle bir kısa bilgi verin. Bunu da şimdi ChatGPT'den araştırdım. Sizle paylaşayım. Bu da 1945'te ki bu Nazi döneminde direnişçi ve savaşçıları sembolize eden bir heykelmiş. Biliyorsunuz zaten o dönemki savaşlardan kalma birçok anıtlar var. Burada Rotterdam'da da onunla alakalı bir tane bir şey görmüş olduk. Şimdi burada acayip bir sokağa girdim. Onu da size paylaşmak istiyorum. Buralar tamamen bildiğiniz bir Çin mahallesi mi diyeyim artık ne diyeyim. Tamamen bir Çin restoranlarına üzerine kurulu bir yer. Bakın şöyle. Bütün her şey Çin restoranı burada. Sanki öyle bir şey. Bakın siz de izlerseniz videoda dikkatinizi çeker zaten. Tamamen yoğunluk Asya mutfağı, Çinli, Japon yemekleri hepsi burada mevcut. Ben buradan tramvay da geçiyor. Cruise Line diye geçiyor. Cruise Line diye geçiyor buranın isminde. Burada da böyle bir park da mevcut. Onu da bir göstereyim hali hazırda. Böyle bir park da var burada. Burada tamamen restoran üzerine kurulu bir cadde. Az önceki gezmiş olduğum yerler tamamen şeydi. Giyim, kozmetik, mesela buralar ağırlık Asya mutfağı. Ama güzel. Şöyle biraz detaylı bilgi vermeye çalıştım. Evet, şimdi az önceki bu mahalleden çıktım. O Japonların olduğu yoğun Çin mahallesi dediğim yerden çıktım. Parkta yürüyüşe devam ediyorum. Burada çok güzel böyle görseller var. Bakın mesela çok hani sanatsal anlam içeren bazı yapılar var. Şöyle yakından çekim böyle daha güzel. Ama çok güzel yapmışlar ya. Muazzam ötesi. Şöyle bakın. Şu şekilde. Bayağı güzel olmuş. Harika bir çalışma. Daha diğerleri var. Onları da göstereceğim şimdi. Bir de şöyle bir şey var. Şu şekilde. Şimdi buradaki şu eserlerin Picasso'nun eseri olduğu da söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Onu bir internetten araştırmak lazım. Gerçekten Picasso ile alakalı bu eserler. Bir de şöyle bir eser var gözümüzün önünde. Tıpkı bir müze gezer gibi geziyoruz. Evet, burada da aslında kim yaptığı da yazıyor. Henry Lawrence. 1885'te 1938'de yapılmış herhalde bu. Şöyle bakın şurada. 1938'de yapılmış bir eser ve halen de burada yerini koruyor. Bir eser de şu şekilde.
Şu eser de 1955'te yapılmış bir eser. Tam olarak ne anlam içeriyor inanın bilgim yok. Yani ne amaçla yapılmış, ne anlam içeriyor ama yani het Afşit anlamına geliyor. Bu tam olarak Flemenkçe ama ne demek istiyor bilmiyorum. 1955'te üretilmiş, yapılıp buraya konmuş. Öyle bir bilgi veriliyor burada. Son olarak da şunu çekmek istiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şöyle bir sanatsal bir çalışma yapmışlar. Burada sergileniyor parkta. Yani bir de şu da Augustin Rodin tarafından yapılmış. 1905 yılında yapılmış bir heykel. Verilen bilgiler şu an bu. Parkın genel hali hemen hemen şu şekilde yani. Şimdi şurada şöyle bir manzara var. Şurayı da şöyle çekmek istedim. Burada şimdi tramvaylar geçiyor genelde. Tramvayların olduğu alanda da böyle bir yerlere ulaşmak zaten çok kolay oluyor. Karşıda gördüğünüz arkadaşlar bir tuvalet. Pisuvar yani. Burada böyle rahatça kullanabiliyor insanlar. Ki ben de kullandım az önce şahsen. İyi böyle şeyler olması güzel aslında yani. Çünkü acil durum oluyor. Ulan tuvalete mi yetişeceğim, nereye yetişeceğim derdin kalmıyor en azından. Böyle de güzel bir alandayım. Buradan da çekimlere devam ediyorum. Evet, şimdi de burada Santa Claus yani Noel Baba'nın büyük bir boy heykeli yapılmış şu şekilde. Şimdi buradan da böyle bir sokağa gireceğim. Bu sokak da çok neşeli, güzel bir sokağa benziyor. Buradan da biraz güzel kayıtlar almaya çalışacağım. Burada çok sanatsal çalışmalar üzerine heykelcikler var. Çok güzel ama yani çok başarılı. Gerçekten muazzam. Ne kadar çok şey var görüyor musunuz? Mağaza var, yemek yeme içme alanı o kadar çok ki. Burada aç kalmanız imkansız. Gerçekten burada aç kalmanız imkansız. Her yerde bir restoran var. Çok fazla mağaza var burada. Çok fazla mekan var. Gerçekten çok. Bakınsanıza ne kadar yoğun. Şu an yine başka bir sokağa giriş yaptım şu an ve orada yürümekteyim şu an. Şimdi buraya girmeden önce burada bir cadde var. Bu şekilde ağaçlar yapmışlar tepelere. Çok hoş duruyor. Burada yine bir standart mağazalarla dolu. Şu anda bu karşıda da böyle bir Pepsi'nin şeyini yapmışlar. Büfe gibi orası ama böyle Pepsi'nin de sembolünü koymuşlar. Güzel. Böyle yol üzerinden biraz bakacağım burada neler var neler yok. Güzel bir caddeye benziyor burası da. Evet değerli izleyici arkadaşlarım, artık uzun bir yolculuk yaptım da aslında Rotterdam içeri. Bayağı yeri gezdim ama birazcık daha bir iki yer vardır belki, oralara da bakıp oradan sonra diğer şehre geçiş yapacağım. Buraya yarım saat süre olan Den Haag şehrine gideceğim ondan sonra. O da buradan metroyla gidiliyormuş, E hattıyla. Yarım saatte sürüyormuş aslında. Çünkü yakın. Hani Hollanda küçük bir ülke sonuçta. Ulaşım da kolay oluyor otomatikmen yani. Bakalım. Şimdi ben de şey yapacağım. Oraya doğru geçiş yapacağım yavaş yavaş. Belki biraz sonra da videoyu bitirebilirim. Yani Rotterdam videosunu bitirebilirim. Evet değerli izleyici arkadaşlar, bugün itibariyle de artık bir Rotterdam videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Çünkü gerçekten yorucu bir geziydi. Sabahta bir tipiye yakalandım. Bir de kısaca şöyle bir şey söylemek istiyorum burayla alakalı. Burası çok farklı bir atmosferi var. Almanya'dan bayağı farklı. Diğer gittiğim ülkelerden bayağı farklı bir atmosferi var. Tabii Hollanda'ya ilk gelişim ve ilk şehrini gezişimdi. Şimdi buradan da Den Haag şehrine gidip oradan devam edeceğim. Ama gerçekten çok beğendim. Kesinlikle gelip gezmenizi tavsiye ederim. Hava biraz değişken tabii burada. Sabah çok fırtına vardı. Soğuktu. Şimdi hava gayet çok güzel. O yüzden arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Rotterdam videosunu artık kapatıyorum. Çünkü diğer şehre geçip orada çekimlere devam edeceğim. Kendinize şimdiden çok çok iyi bakın.
Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videoda daha bomba sürpriz videolara gelmeye çalışacağım. Bay bay.